Şehir trafiği akıyor. Belli kurallar var. Kırmızı ışıkta durulur, yeşilde geçilir. Hız sınırı var. Her yere park edilmez. Bu kuralların formülleri var. Mesela kavşakta ışıkların zamanlamasının formülü bu. Şerit sayısı, yeşil ışık süresi, sinyal döngü süresi, değişkenler buna göre belirleniyor. Bu ise güvenli takip mesafesi formülü. Araçların hızı, yol ve lastik sürülme katsayısı, yerçekimi ivmesi hesap ediliyor. Akış böyle sağlanıyor. Bunlara trafik yasaları diyebiliriz. Peki trafikte sürücüler mi önemlidir, bu yasalar mı önemlidir? Sürücüler kurallara uymasa trafik alt üst olur. Çünkü kurallar ve yasalar canlı değildir. İradeleri yoktur. Bir eylem yeteneğine sahip değildir. Bakın kurallar var ama uygulanmıyor. Peki evrendeki tabiat kanunları, doğa yasaları nasıl çalışıyor? Big Bang'den, büyük patlamadan sonra zamanın sıfır noktasında atom altı parçacıklar, kuarklar, leptonlar, fotonlar yaratılıyor. Çok geçmeden bunların etkileşimi için 4 temel kuvvet yaratılıyor. Evreni düzenleyen ilk yaratılış formülü bu. Olağanüstü kompleks. Evrende tüm işleyiş formüllerle, yasalarla. Rastgele tek bir şey yok. Görünmez kuvvetler. İlki elektromanyetik kuvvet. Bu metal cismi mıknatısa doğru çeken herhangi bir şey görmüyorum. İşte bu göremediğim kuvvetin adı elektromanyetik kuvvet. Görmüyoruz ama var. Bu teraziye bir kuvvet uyguluyorum. Her zaman aynı miktarda ayarlamak için uğraşmam lazım. Yaratılan elektromanyetik kuvvet rastgele bir çekim uygulamıyor. Sabit ve değişmez bir çekim kuvveti var. Bu ayarlamayı formülün kendisi yapabilir mi? Yaratılan ilk 4 kuvvetten ikincisi yerçekimi kuvveti. Kütle çekimi. Formülü Isaac Newton buluyor. Newton gezegenlerin ve gök cisimlerinin hareketlerini açıklayan formülleri de bulmuştu. Einstein yıllarını veriyor, madde ile enerjinin ilişkisinin formülünü buluyor. Bir başka dahi Erwin Schrödinger, atom altı parçacıkların konum ve enerji düzeyleri hakkında meşhur Schrödinger denklemini buluyor. Newton'dan sonra en önemli fizikçi kabul edilen Paul Dirac var. Ünlü Dirac denklemini keşfedip Nobel ödülü alıyor. Bulduğu formülü elektronlar için yazıyor ama sonraki yıllarda her bulunan yeni parçacığın bu denkleme uyduğunu hayretle görüyor ve şunları diyor. Görünen o ki, doğanın temel özelliklerinden birisi şu: temel fizik yasaları, matematiksel teorinin muhteşem güzellik ve gücüyle ancak tanımlanabiliyor. Bu durum, Tanrı'nın çok yüksek düzeyde bir matematikçi olduğu ve evreni inşa ederken çok ileri bir matematik kullandığı söylenilerek açıklanabilir. Bu bardağa su dolduruyorum. Su camın sınırlarını aşmıyor. Herhangi bir kalıp olmasa, bardak olmasa bu suyu döksem su ortalığa saçılır. Kalıpsız inşaat olmaz. Yaratılış yasaları atomları ve parçacıkları görünmez bağlarla düzenliyor. Böylece kuarklarla proton ve nötronlar inşa ediliyor. Tüm evren, dünyada ne varsa tek bir şeyin, yani kuarkların farklı kombinasyonlarıyla yaratılmış. Cisimler, renkler, kokular, her ne varsa tek bir şeyden. Bu kum taneciklerini proton ve nötronlar kabul edelim. Atom altı parçacıklara sihirli bir kudret eli dokunuyor ve bunlar proton ve nötronlara dönüşüyor. Evrenin ilk tuğlaları böyle bir şey. Bu bir atom modeli. Çekirdekte nötron ve proton var. Şu kenarda dolaşanlarsa elektronlar. Ama bu elektronlar şu an gördüğünüz gibi yavaş hareket etmiyor. Saniyede 2200 kilometre hız yapıyor. Bu elektronların hızı bir uçağın hızının 9000 katı.
Bu küçük atom modelinin pili var. Şu pille çalışıyor. Ama elektronların hangi enerjiyle saniyede 2200 kilometre yol yaptığı henüz bilinmiyor. Bilim insanları elektronların hızını ve konumunu kuantum mekaniğine göre açıklamaya çalışıyor. Çekirdekteki proton ve nötronlar arttıkça element farklılaşıyor. Yaşamın temel tuğlaları bunlar. Elementler bu yasalarla öyle güçlü bir şekilde inşa ediliyor ki milyarlarca yıl geçse bu düzen ve intizam bozulmuyor. Bu basılı bir kitap. Yazım kuralları var, basım kuralları var. Kitabın ebadına göre harf puntosu belirlenmiş. Cümleler büyük harflerle başlıyor. Sözcükler arasında bir harf boşluğu var. Sağ, sol, alt ve üstte belirli ölçüde boşluk var. Böyle pek çok kural var. Bunların matematik formülleri şu şekilde oluyor. İçerik alan formülü, sayfa oranı, satır sayısı ve boşluklar için formül. Bu formüllerle bilgisayarda kolayca sayfa hazırlıyorum. Word'ün yazılımına yerleştirilmiş formüllerle kolayca sayfayı düzenliyorum. Bilgisayarda bir boyama programı. Renkler var, paletler var, silgi var. Ama yazım fontları, kitap sayfa düzeni formülleri yok. Ne kadar uğraşsam burada düzenli bir sayfa oluşturamam. Çünkü yazı programı değil, boyama programı. Kuralların ve formüllerin iradesi yoktur. Tüm bu yazım kuralları insanlar tarafından üretilir ve kullanılır. Yeryüzü 1001 sayfası olan eşsiz bir kitap. Her şey tabiat kanunlarına, doğa yasalarına uygun hareket ediyor. Bilim insanları gözlem yapıyor, her türlü işleyişin denklemlerini yazıyor. Yaşamın en önemli formüllerinden biri fotosentez. Bitkilerdeki canlılığın formülü bu. İşte bu bilim insanları fotosentezin denklemini buluyor. Peki canlılardaki hücreler nasıl çoğalıyor? Organizmalar nasıl büyüyor? Bu bilim insanları bunun formülünü keşfediyor. Hücre büyümesi için matematiksel formül. George Mendel genetik kalıtım yasalarını buluyor. Canlıların organları doğuştan itibaren aynı oranda büyümez. Büyürken organları aynı oranda büyümüyor. Bebeğin kolu yaklaşık 6 kat büyür. Mesela gözler ve kollar farklı oranda büyür. Göz, bebeklikten itibaren kol ile aynı oranda büyüseydi, yetişkin bir insanın gözü mandalina büyüklüğünde olurdu. Aynı oranda büyüsek, beynimiz bacaklarımız kadar büyürdü. Her organ tasarlandığı biçimde büyüyor. İşte bunun formülü, allometrik denklem. Bu formülü Julian Huxley keşfediyor. Bu odanın şu an ısısı 25 derece. İdeal ısı 22 derece. Bunu düzenlemem için klima gerekiyor. Hep 22 derecede tutmam için bir klimayı sürekli çalıştırmam gerekiyor. Benim vücudumun sıcaklığı ise 36,5 derece. Vücudumda ömür boyu çalışan bir klima sistemi var. Buna homeostazi yasası deniyor. Homeostazi yasası Claude Bernard, Walter Cannon tarafından tespit edilmiştir. Her canlının vücudu böyle. O canlının yaşaması için gerekli ısıda kalmasını sağlayan mekanizmalar var. Buna termostat, kombi veya klima diyebiliriz. Düşünün, önce hiçbir şey yok. Sonra Big Bang büyük patlama oluyor. Her şey bu kum denizi gibi. Ve bunlar değişim geçiriyorlar, farklı renklere bürünüyorlar. Ve milyonlarca yıl içinde elementler ortaya çıkıyor. Sonra ilk hücre. İlk hücre basit mi? Bu basit bir robot. Bu robotun en küçük parçasını şuradan çıkardığım vida kabul edeyim. En küçük parçası bu küçük vida olsun. Bu vidada pek bir sanat yok. Ama robotun kendisinde teknolojik yenilikler var. Ses çıkıyor, hareket ediyor. Bu vidanın içerdiği sanatla bu robotun içerdiği sanat karşılaştırılmaz. Canlıların en küçük birimindeki sanat, yani hücredeki sanat basit değil. İlkel hücre denen ilk canlı hücre bile basit değil. O bile fevkalade bir sanat eseri. Büyüyor, gelişiyor, çoğalıyor. Plansız, tesadüfen olacak bir şey söz konusu değil. Büyük patlamadan itibaren doğa yasaları, fizik kimya formülleri,
kusursuz bir şekilde çalışıyor. Bir düğmeye dokunulmuş gibi safa safa canlılar yeryüzünde beliriyor. Pırıl pırıl aydınlık bir dünya yaratılıyor. Eğer binlerce kusurlu canlı tek bir kusursuz canlı olsaydı, tesadüfen veya mutasyonlarla demeye hakkımız olabilirdi. Ama değil. Yeryüzünde yapısal olarak kusurlu tek bir bitki veya hayvan yok. Her şey hep en mükemmele doğru evrilmiş. Kusurlu görünen bitki veya canlı fosili de yok. Dünya tarihinin hiçbir noktasında, hiçbir diliminde depolu canlılar yok. Her canlı kendi yapısına uygun göz, kulak, burun, beyin, kalp, mide ve bağırsak donanımıyla yaratılmış. Tüm atomlar, tüm moleküller trafik ışıklarında duran veya hareket eden sürücüler gibi. Bu mükemmelliği neyle açıklayabilirim? Ya 10 üzeri 80 atomdan her birine bilinç ve ilahlık vermeliyim? Veya evreni oluşturan tüm atomların Allah'ın güç ve kudretiyle devinim içinde olduklarını kabul etmek zorundayım. İnsan yaratıcısını görmek istemeyince, inkar etmek isteyince öncelikle düzen ve intizamı yok saymak zorunda. Biz bütün gezegenlerin fevkalade düzenli hareket ettiğini zannediyoruz. Etmiyorlar. Kaotik. Biz bugün zannediyoruz ki bizim bildiğimiz deterministik kurallar, fizik kuralları falan fevkalade çalışıyor. Hayır, çalışmıyorlar. Kaotik. Yani bütün kainat bir keşmekeş. Ama bu boyda şeyleri nizamlayan bir şey var. Yani Hayır, nizamlı da değil. nizamsız. Hayır, tamamen nizamsız. Her şey kaotik. Bütün bakıyorsun gökyüzüne kaotik. Ama kaosta bir düzen var ha. Hayır, yok. Onu diyorum sana, yok. Yaratıcıyı kabul etmeyince insan böyle komik oluyor. 50 yıl sonra güneşin kaçta doğacağı belli ama kainatta kaos var. Her bahar bin bir çiçek açıyor ama yeryüzünde keşmekeş var. Tüm canlılar kusursuz biçimde doğuyor, büyüyor, gelişiyor ama nizamsız. Evren ve bizim içinde bulunduğumuz dünya düzensiz ve kaotikse biz neye düzenli ve intizamlı diyebiliriz?